Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed seyyidina. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي مكانا ببعير تحمله وله رعاء وبقرة لها أخوار وشاة لها نواخ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'tan kork ey Ebu'l-Velid, zekat malına hıyanet edip de kıyamet gününde böğüren deveyi veya möyleyen ineği veya meyleyen koyunu boynuna taşıyarak huzura çıkma diyor. Yani bu onları vermeyen, zekat vermeyen inek şeyleri, onlar boynunda, onlar böyle bağırarak hayvanlar boynunda insan gelir. Onun için onları dünyada onu ver diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ardu musaddikikum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekat memurlarını razı ediniz. Zekat memuru, zekat toplayan insan, onun da o ücreti o şeyden çıkıyor, zekattan çıkıyor. Onu da zekat razı edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hakkını verin diyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel cane yetehavvadûne fî mâlillah beğayri hak felehum nâr yevmel kıyâmeh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bazı adamlar hakları olmadığı halde Allah'ın, Müslümanların iyilikleri doğrultusunda kullanılmaları için tahsis ettiği malda tasarruf ederler. İşte onlar için kıyamet gününde ateş vardır. Yani hakkı olmayan, şimdi zekat verilmiş, o zekatı başka kendine harcayan ya başka olmayan yerlere harcayan insan, o emanet olduğu için kıyamet günü o cehenneme layık olurlar o insanlar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innallâhe teâlâ lem yerda bihukmi nebiyyin ve la gayruhu fi sadakat hatta hakam fiha huve fe cezâ'e temenete eczâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekat taksimini hususunda Yüce Allah ne peygamberin ne de başkasının vereceği hükme razı olmadı. Ve onunla ilgili hükmü kendisi verip onu 8 sınıfa ayırdı. Yani zekatın sırf altın, gümüş değil de ekindir, hayvandır falan, onları 8 bölüme bölmüş Allah Azze ve Celle. Kendi bu farz etmiş zekatı. Peygamber başkası değil. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükmüdür bu. O ahkam-ı hakimin onun hükmüne, adaletine bir şey olmaz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-khâzinul muslim el-emîn ellezî yu'tiye mâ emre bihi kâmilen muvaffaran tîbeten bihi nefsehu feyedfa'uhu ilâ ellezî umre en lehu bihi ahadel mutasaddikîn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Müslüman emin hazinedardır. Yani o emanet alan insan emin hazinedar, bu hazineyi bekleyen, verilmesi emredilen sadakayı gönül hoşluğuyla emredildiği kişiye eksiksiz ve tam olarak vermesi halinde sevap olarak sadaka veren kişi gibidir. Yani bu sadaka malı alıp da o emanet olarak başkasına verilecek yere verilip de gönül hoşluğuyla, şimdi bazıları bu kadar parayı nasıl vereceğiz oraya, içinde bir şey olur. O olmadan veren insan o sadakayı, zekatı veren adam kadar da ecir sevap kazanmış olur.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ما ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadın kocasının evinden israf etmeksizin infak ederse kendisine infak ettiğin sevabı vardır. Yani kocasının evinden o hayır hasenet yapan kadın israf olmadan, yani israf yapıp da adamı batırmadan veren ona sevabı vardır. Kocasının da malı kazanmasından dolayı sevap vardır. Kocasının da aynı şekilde onda aynı sevap kazanıyor. Aynı zamanda malı koruyup kollayan hazinedara da böyle bir sevap vardır. Yani ona zekat memuru o sadakayı alıp da başkalarına veren insan da o sevabı da gene aynıdır. Yani üçünün bu Peygamber sallallahu buyuruyor ki bunlardan birinin sevabı diğerinin sevabından bir şey eksiltmez. Yani hepsi aynı şeydir. Ama birine verilirse ötekisinden eksilecek değil. Hepsi aynı sevapı kazanmış olur. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإن أنا قاسم الله يعطي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki ben bir tebliğ edeceğim. Yani Allah'ın emirlerini tebliğ edeceğim diyor. Hidayet veren ise Allah'tır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu tebliğ ediyor. Onun karşılığında hidayete nasip olan Allah hidayeti kime nasip ederse Allah'tandır. Ben yalnız taksim edeceğim. Kasım dedi, taksim edici. Hakiki veren ise Allah'tır. Yani sen eline gelip de malından verdin mi? O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi yani sen vasıtasın. Allah'a veren Allah'tır. Seni bir vasıta yapmış. Sen de o şeyden dolayı sevap kazanmışsın. Yani verdiğin vakit senin Allah sana kısmet etmiş. Güzel şeyi sana sevaplar da olmuş. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم. Peygamber adı da Ebul Kasım yani künyesi olarak buyuruyor ki ben Ebul Kasım'ım. Ebul Kasım kısmet yani taksim eden demek Kasım de taksim eden Allah zekat malını ve ganimet verir ben de aranızda taksim ederim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إلا أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben size bir şey ne verebilir ne de sizi ondan men edebilirim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sadece emrolduğum şekilde hareket eden bir hazinedarım. Yani Allah onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey bırakmazdı elinde. İkinci güne şey kalmaz. Hepsini taksim eder, verir. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-am bil-hak ala sadaka kel-gazi fi sebilillah azze ve celle hatta yerca ile beytihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki adaletli bir şekilde iş yapan zekat memurunun sevap olarak durumu evine dönünceye kadar Allah yolunda savaşan kimse gibidir. Yani cihat eden kişi gibidir. Yani bu gidip sadaka zekat memurları vardı. Şimdi tabii öyle yok ama gene de bazı insanlara verilip onlar da o emaneti hak olan yerlere teslim eden var insanlar ama eskiden o zekat memurları vardı. Kalkıp da Peygamber Efendimiz ondan sonra halifeler bu memlekete gideceksin. Bu zekat memuru olarak zekatları toplar getireceksin denirdi. O insan o yola çıktı mı
cihada çıkmış gibi sevap kazanır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-mu'tedil fi's-sadaka kemâni'aha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekat işlerinde haksızlık yapan kişi onu vermeyen kişi gibidir. Yani o zekatı men eden kişi vermeyen kişi gibi sayılır. Onda günaha girmiş olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la is'at fil İslam ve la akar ve la şigar fil İslam ve la celab fil İslam ve la cenab ve men tehebe feleyse minna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam'da ağıt yakma, mezarın üzerinde kurban kesme, şigar, zekat mallarını zekat memurundan ayağına götürme, celep veya memurun olması için bütün zekatlarını bir yerde toplama cennet yoktur. Yağma yapan da bizden değildir. Yani bu şeyler zekatlar için her şeyin usulü, adabı var. Onun için bunlar bu başta İslam'da ağıt yakma, ağıt lazım iyi değil yapma. Mezarın üzerinden kurban kesme o da olmaz. Zekat malımız da onlar usulü var her şeyin şey. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la celeb ve la ceneb ve la şigar İslam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam'da zekat mallarını zekat memurunun ayağına götürme celep diyor ona veya memurun alması için bütün zekanı bir yerde toplama cennet ve şigar yoktur. Yani onun tabii o şimdi onlar ince eşler, onlar zaten şimdi kimse yaptığı yok onları. Onlar eski yapılan şeylerdi. Şimdi herkes zekatını veren veriyor, vermeyen Allah akıl fikir versin inşallah. Sadaka Resulullah kema kâle o kema kâle. Zâd ve şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram ve ervah cemî'l enbiya ve mürselîn kudama şer'în ve ervah emmeti arba'a ve il ervah meşâihine fi tarikati Nakşibendiye'tel aliyye khâsatan imam tarika ve Gavsul Halîfa Hâcı Bahâuddin Muhammed ve Yusîf Bukhari Seyyidina Abdülkadir Gıcvani ve Neşâh Şafiddin Dâsani ve Neşâh Abdülkadir Dâsani ve Neşâh Muhammed Ali Hakkani ve Sâir Sâdat ve Sıddîkûn ve men nahnu Hazreti Mecâli Hüseyin Mustafa Rıfaka Hacı Mustafa Turabi cümlemiz geçmişler ruhları için şehit şuhadalar için günah-ı saadet için Teala Fatiha.